Yanakları üzerinde belirmeye başlayan kırmızı renk, çillerini örtmeye başladığında utancını benden saklayamayacağını anladı. Zaman yanımızdan akıp geçti bir süre, uğramadı henüz bize. Tek avucunu yanağımın üstüne koyduğunda şifa arayan hasta gibi doktoruna muhtaç gözlerle baktım ona. İçim ısındı önce, sonra da tüm bedenim. Neşe saçan gözleri soğumaya başladığında bana bir şeyler söyleyeceğini anladım. Dikkat et Sabri, ortalık çok karışık. Ben çok korkuyorum senden. İçindeki senden. Canavarımı kastettiğini anlamıştım. Yanağımın üstündeki avucunu usulca kavrayıp göğsümün üstüne dokundurdum. Sözüme değil sadece, yüreğime de güvenmesini istedim. Merak etme. İçimdeki artık sadece senden. Küçükken bir yere ait sen mutlu olursun demişti annem. Ait ol evlat, korunursun, korursun, güvende olursun demişti. Ağzından akan son vişne reçeli, tonton yanaklarından süzülüp içi saman dolu yastığına dokunduğunda. Avuçlarını yerin üstüne koyup her öksürdüğünde, bak yine reçel kaçtı boğazıma diye söylenirdi ufak gözleriyle kendisine bakan bana. Bir türlü öğrenemedin şunu yemeyi ana diyerek göstermeye çalışırdım ona reçelin nasıl yenmesi gerektiğini. Bana hiç belli etmeden sıcacık gülümsemesiyle kendisine reçelin nasıl yenilmesi gerektiğini öğretmeme izin vermişti senelerce. Kandırıldığımı çok sonra anladım. Dersaadete gelip şehir insanlarının da reçel yemeyi beceremediklerini gördüğümde. Ait olduğum tek yer Pera'ydı benim artık. Koruduğum, korunduğum, güvende olduğum tek yer orasıydı. Orası olacaktı hep. Göğsümün üstündeki elini daha da sıktım ve ilk kez bu kadar açıkça söyledim. Canavar artık yok. Tıpkı bir çocuğa söylermiş gibi tekrarladı beni içindeki tüm masumiyetle. Artık canavar yok. Gülümsemesine devam ederek seni bir yere götüreceğim dediğinde niye herkes beni öncesinden söylenmeyen bir yerlere götürüyor diye düşünürken bulmuştum kendime. Bu küçük salonun içinde sandalyenin üstünde oturuyorken. Yanı başımdaki Pera hazır mısın diye sorduğunda neye hazır olup olmadığımı bile anlamadan kapandı tüm ışıklar. Önümüzdeki beyaz çarşafın üzerine ışık vurduğunda üstünde yazılar da belirdi. Lumiere Brothers. Bu yazı da neyin nesi? Yoksa Karagöz Hacivat oyununa mı getirmişti beni? Çarşafın üzerinde bir tren garı göründüğünde ne Karagöz'ün ne de Hacivat'ın orada olmadığını anladım. Gara yanaşan trenin içine binen hareket halindeki insanları izlemeye başladık. Evet, gerçekten de hareket ediyorlardı. Garip gelmişti bana çünkü daha önce böyle bir şeyle karşılaşmamıştım. Bu bir pencereydi de arkasındaki garı mı gösteriyorlar bize diye düşünürken bir anda bitti. Salonun ışıkları geri açıldı. 45 saniye içinde gerçekleşti her şey. Pera ve salondaki 4 kişi gururla alkışlamaya başladılar üstünde artık hareketin olmadığı beyaz çarşafı. Diğerleri sandalyelerinden kalkıp salondan çıkmaya başlarken ben oturduğum yere çivilenmiştim sanki. Bana doğru döndü ve gülümsedi. Sevdin mi? Tek bir cümle çıkabildi şaşkın ağzımdan. Tren geldi, durdu. Kahkahalarla gülmeye başladı. Evet, harika değil mi? İlk hareketli fotoğraf bu. Filmi almak diyorlar adına. Kim bilir nerede, ne zaman oldu bu olay. Düşünsene, bu gördüğümüz fotoğrafın içindeki tüm hareket eden insanlar artık sonsuza kadar yaşayacaklar. Zaman onlar için durdu. Biz de şimdi görmüş olduk onları.
O kadar heyecan doluydu ki anlattığı şey umurumda bile değildi artık. Ben sadece anlatırken ellerini kollarını nasıl hareket ettirdiğine odaklanmıştım. İçimden geçen duyguyu yapma kararı aldığımda oturduğum yerden hızla doğruldum. Bir bebeği kucağıma alıyormuş gibi kaldırdım onu havaya. Dönmeye başladım semazen gibi. Bu kez o ne olduğunu anlayamamıştı. Ne yapıyorsun diye sorduğumda gülümseme sırası bendeydi. Zamanı durduruyorum ben de. Gözlerimle gösterdiğim yere baktığında gölgelerimizin beyaz çarşafın üstüne yansıdığını gördü. Ellerini iki yana doğru açıp yan gözüyle perde üzerinde dönmeye devam eden yansımamıza baktı. İkimiz birden aynı cümleyi haykırdık. Yaşadığımız, yaşayacağımız tüm zamanlara karşı koyma cesareti göstererek. Zamanı durdurduk.